Cehennem acı çektiğiniz yer değil, acı çektiğinizi kimsenin duymadığı yerdir. Allah'ım, insanlar seni verdiğin nimetler yüzünden severler. Bense seni verdiğin belalar yüzünden severim. Hallacı Mansur. İnsan iyiliği kadar taşlanır, merhameti kadar dışlanır, kulluğu kadar da sınanır. Ne istersen görürsün, gökyüzüne bakarsan. Ve istersen ölürsün, gözlerini kaparsan. İnsanlar neden bu cennet dünyayı önce cehenneme çevirir ve sonra cennete gitmek için uğraşır? Hamd bizden hüznü gideren Allah'a mahsustur. Şüphesiz Rabbimiz çok bağışlayandır, şükrün karşılığını verendir. Aşkın zahiri senin gördüğün gibidir, batını ise inceliğinden, halktan gizlidir. Çile, yüce hedeflere varmanın ve yüksek neticeleri elde etmenin tek yoludur. Dillerin konuşması, kalplerin helakindendir. Ötekini anlamak için ötekini kendine katmak değil, ona gitmek gerekir. Ne güzel bir dua, Allah tüm sıkıntısı olanları Es-Selam isminin tecellisiyle selamete çıkarsın. Bir kişinin dışında bütün insanların cehenneme gireceğini bilsem, o bir kişinin kendim olmasından korkarım. Bir kişinin dışında herkesin cennete gireceğini bilsem, cennete gidecek o bir kişinin de kendim olmasını ümit ederim. Hazreti Ömer radıyallahu anh. Bütün dostları gezdim gördüm, dili muhafaza etmekten daha iyi dost göremedim. Dininizi iyi öğrenin, ona göre yaşayın, yoksa yaşadığınızı din zannedersiniz. Dünyaya az meylet ki hür yaşayasın. Yalnızlık cahil kişilerle oturmaktan daha iyidir. Bir insan bütün dünyanın hidayetine vesile olsa, kendi hidayete ermemişse bir faydası yoktur. Ey Ali! Sen dünyada da efendisin, ahirette de. Senin dostun benim dostumdur. Benim dostum ise Allah'ın dostudur. Ey benim güzel Allah'ım! Mahşer yerinde Peygamber Efendimizin parmağıyla gösterip, işte bu benim ümmetim dediği kullardan eyle bizi. Amin. Bana yakın olanlar soyumdan gelenler değil, yolumdan gidenlerdir. Kafir bile olsa hiç kimsenin kalbini kırma. Kalp kırmak, Allahu Teala'yı incitmek demektir. Mizana ilk konacak amel, güzel ahlak ve cömertliktir. Siz ne kadar şerefli olursanız, kadınlarınız da o kadar namuslu olur. Allah birisi için iyilik istediği zaman onu zorluklarla dener. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, o kardeşlerim de seni ya Resulallah. Başkalarının refah ve saadetlerine göz dikme. Her akıl gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder. Kanaatkar ol, çünkü kanaat tükenmez.
tükenmez bir haz. Evliya Çelebi. Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun. Eğer bir müminin kalbini kırarsan, Hakk'a eylediğin secde değildir. Kötüyle arkadaş olma, pişman olursun. Kötülemekten, fenalıktan uzak ol. İnatçı ve kötü sözlü olma. İlim ve erdem sahibi ol. Akrabalar arasındaki düşmanlık, ormana düşen ateşten farksızdır. Ey nefsim, kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki faniyim, fani olanı istemem, acizim, aciz olanı istemem. Yarına bırakma, bakarsın yarın olur da sen olmazsın. Hayatta olduğunuz müddetçe ömrü fırsat biliniz. Bir müddet sonra hayat kapısı kapanacak. Bu dünyadan ayrılacaksınız. Gücünüz yettiği müddetçe hayırlı işler yapmayı ganimet biliniz. Tövbe kapısı açıkken ve elinizde bu imkan varken bunu fırsat biliniz. Tövbe ediniz. Dua etmeye imkanınız varken dua ediniz. Salih kimselerle beraber olmayı fırsat biliniz. Abdülkadir Geylani. Kalp Allah ile birlikteyken dinlenir, başkalarının yanında yorulur. Yazık sana, cehennemlik işleri yaparken cenneti umuyorsun. Geçici şeylerle avunuyor, onları seviyor ve seni sanıyorsun. Ama yakında elinden alacaklar. Yaratan hayatı sana emanet olarak verdi. Onun rızası yolunda yaşamanı emretti. Sen ise kendi isteğin, heveslerin peşinde hayatını tükettin. Sana verilen zenginlik, makam, sihat birer emanettir. Bütün bunları Allah'ın rızasına uygun yolda kullan. Abdülkadir Geylani Hazretleri. Söz benim ağzımdayken söz benim esirim. Söz ağzımdan çıktıktan sonra ben sözümün esiri olurum. Hazreti Ali radıyallahu anh. Sabah rüzgarının bu güzel kokusu onun mübarek saçlarının büklümünden geliyor. Bu hayalin parıltısı kuşluk güneşine benzeyen cemalindendir. Bir yoksul aç ise bunun nedeni zenginin zevk ve sefa içinde yaşamasıdır. Nerede bir bolluk görsem onun yanı başında mutlaka çiğnenmiş bir hak görmüşümdür. Akıllı insanın 3 askeri vardır: sabır, utanmak ve kanaat. Dünya gamından, nefsin sıkıştırmasından hafifleyip kurtulmak istiyorsanız kabristanları sık sık ziyaret ediniz. Emaneti koruyunuz, zira din de size emanettir, beden de. Hiçbir günahı küçümsemeyin, çok çalışın. Boş gezenler zengin bile olsa arkadaşları şeytan, kalpleri şeytanın konağı olur. Üç şey insanı hayatı zindan eder: ağırlaşan aile yükü, borçların baskısı ve bir hastalığın sürüp gitmesi. Söz ilaç gibidir, azı yaşatır, çoğu öldürür. Alim ölse de yaşar, cahil ise yaşarken ölür. Cesaret insanı zafere, kararsızlık tehlikeye, korkaklık ise ölüme götürür. Yavuz Sultan Selim.
Pir Sultan Abdalım ey Hızır Paşa, gör ki neler gelir sağ olan başa. Hasret koydu bizi kavim kardeşa, katip ahvalimi şaha böyle yaz. Demiri demirle dövdüler, biri sıcak biri soğuktu. İnsanı insanla kırdılar, biri aç biri toktu. Nasıl yar diyeyim ben böyle yare, mecnun edip çöle saldıktan sonra. Alemin bağına bülbüller konmuş, midem benim gülüm solduktan sonra. Yitirdim umut kırıntılarımı, sevgimi, neşemi, bütün varımı. Çaresiz bir yokluğun içindeyim, gömdüm içime yıkıntılarımı, arıyor bir yarım, öbür yarımı. Kırılmış bir kalp, yanmış kül olmuş evin, cepte kalan anahtarlarına benzer. Kırılgan bir köprüden sana doğru yürüyorum. Sana ulaşamazsam, sesim sana değmezse işte o zaman korkarım sonsuz bir boşluğa sensiz düşeceğimden. Aklıma bile gelmiyorsun artık, o kadar kalbimdesin ki. Ne zaman bir hayal kursam, ertesi gün kırıklarını topluyorum. Kırgınlıklarım var benim, anlatmaya kelimelerin bile yetmeyeceği ve ben hepsine neyse deyip susuyorum. Günün ilk ışıkları sahile vurduğunda martılar yalnızca ikimizin anlayacağı bir dille şunu fısıldar: denizin kulağına seni çok özledim. Sessizliğin duyulur bomboş odamda, dokunsalar ağlarım. Kesilmiş çiçeklere yağmurun faydası olmaz, incinmiş duygulara umudun faydası olmaz, kırılmış kalplere özrün faydası olmaz. Hiçbir söze sığdıramadığımı bir tek aha sığdırdım yar, gerisini sen düşün. İşte yine baş başayız yalnızlık, beni sana, seni de bana bırakıp gitti o sahte aşık. Belki de bizim kaderimiz mutsuz olmaktı, başkaları mutlu olsun diye. Öperken kokusunu içine çektiysen, özlerken burnunun direği sızlar. Vedalar gözüyle sevenler içindir, çünkü gönülden sevenler ayrılmaz. Bekle falan demedi, gitti. Ne içimden terk edebiliyorum seni, ne de terk ettirebiliyorum sana içimi. Bir insan avuç içleriyle bile mutluluk saçabiliyorsa o kişi doğru kişidir. Seni görmem ya da duymam önemli değil. Seni içimde hissediyorum, ötesi yok. Umut belki de gelecek sayfadadır, kapatma kitabı. Hayat keşkelerden ibaretse, neyselerden devam et. Baktın o da olmuyor, boş ver de ve seyret. İnsanların ne kadar kötü olduklarını görmek beni hiç şaşırtmıyor. Fakat bu yüzden hiç utanmadıklarını görünce çok şaşırıyorum. Susarsın çünkü aşk artık dilinin ucundaki bir kelime değil, uçurumun kıyısındaki son adım olmuştur. Gelsen ya, güzel buralar, hem sana bütün olmayı öğretirim. Göğsünde kaybolurum hüzünlendiğim dakikalarda, çünkü senin omuzlarında ağlamanın deniz manzarası var.
Yakınlık uzaklıktan daha sıkıntılıdır. Çünkü her yakınlıkta kaybetme korkusu, uzaklıkta ise kavuşma ümidi vardır. Sus be yüreğim, ben de biliyorum özlediğimi, sus da bilmesin özlendiğini. Yaslan omzuma sadece yürüyelim, saçlarımızın ucuna düşerken kar taneleri. Tüm ön yargılardan arınmış bir insanım, herkesten eşit derecede nefret ediyorum. İnandığım insanlar yüzünden beklediğim yarınlar dünde kaldı. Hayatta hiçbir zaman bir başkasına tüm benliğinle güvenme. Çünkü hiç kimse sana tüm benliğiyle görünmez. Size kitap hediye eden insanları sevin. Nesli tükenmek üzere onların. Depresyon dedikleri bu mu? Sanki yavaş yavaş her şeyden ve herkesten vazgeçiyorum. Kendimi bildim bileli bütün günlerimi haberim olmadan ve nefsimi itiraf etmeden bir insanı aramakla geçirmiş ve bu yüzden bütün diğer insanlardan kaçmıştım. Baharda kışı, kışında baharı özler insan. Ne uzaksa onu özler. Kavuşmak şart mı? Boş ver. Bazı şeyler yokken güzel. Sende yağmur, bende kar. Bu kış hiç bitmeyecek gibi hepsi bu kadar. Gelmeyecek bir gideni, olmayacak bir nedeni beklediniz mi? Ve gitmek geliyor içimden yüreğimin memleketine. Dünyanın en güzel insanları gönlü geniş insanlardır. Ne verecek sevgileri biter, ne de bölüşecek ekmekleri. Beraber gülmediğiniz bir insan ile mutlu olamazsınız. Olur ya, halledemeyiz bazı şeyleri, birçok şeyi de mahvederiz. Ağlar, sonra el ele tutuşur, beraber güleriz. Sen yine de her koşulda yanımda ol. Değmiyor bazen uğruna yorulduklarımız. Öyle yorgunum ki bugünlerde, öyle kırgınım ki bazılarına, öyle güvensizim ki insanlara, öyle korkuyorum ki insanları sevmekten, onlara değer vermekten, öyle canım acıyor ki yapılan haksızlıkları, vefasızlıkları hatırladıkça. Bazen tutamıyorum kendimi, gülüyorum işte, olup bitenlere gülüyorum, geçip gidenlere gülüyorum, iyi niyetlerime, hayallerime gülüyorum. Bunca olup bitenden sonra yerinde kalan aklıma, gösterdiğim sabrıma, hatta kendime bile gülüyorum. Artık ne kimselere küsüyorum, ne de güceniyorum. Çünkü küsecek kadar değer, gücenecek kadar da yer vermiyorum hayatımda. Ne darılacak kadar güveniyorum, ne de gönül koyacak kadar seviyorum insanları. En çok da iyilik yaptıklarınızdan koruyun kendinizi. Çünkü en önce onlar unutup arkanızdan vurur sizi. Birinin ağını almaktansa kırılsın kalbim diyorsun. Varsın kırılsın, varsın darmadağın olsun. Ama içinde zerre pişmanlık olmasın. Kırılmışlığın zamanla geçer de içindeki pişmanlığa bir çare bulamazsın. Gülümsemelerin yüzüne döner de
birinin ahını alınca vicdanına bunun hesabını veremezsin. Oysa sarılmamıştık bile. Niye bu kadar çok sevdim ki seni? Büyüklerim hep der ki, kaybettiğin insanlar için üzülme. Ya dostluğunla yetinmemiştir, ya anlamamış, dinlememiştir, ya ona verdiğin değeri suistimal etmiştir, ya seni kendi gibi fitne fücur bilmiştir, ya birinin lafıyla dolduruşa gelmiştir, ya sırlarını muhabbetine meze etmiştir. Sen sadece kazandıklarının kıymetini bil ve doğru yolunu hiç kimse için eğip bükme. Gözlerini sende açmayan da kapama gözlerini, tatlı dilini esirgeyenden esirge hayatını, bakışlarını bakışlarından kaçırandan kaçır yarınlarını, yanında yürümeyeni bekletme hayatında, aklı sende olmayanı sil düşüncelerinden, sil yarınlarından. Neden mi? Çünkü sana evet dese de hayatı bir başkası ile yaşar da ondan. Her şey zamanla telafi edilir de geçip giden zaman hiçbir şeyle telafi edilemez. Dürüst olmaktan korkma. Kaybedeceğin en fazla yanlış insanlar olur. Bazılarıyla kaliteli iletişim kurabilmenin tek yolu onlarla araya mesafe koymaktan geçer. Güzel konuşmak, ince düşünmek, halden anlamak, sevmek, düşeni kaldırmak, ağlayanı güldürmek, sarılmak hep bedava, biliyor musunuz? Belki de her şeyi kabullenip hayatı akışına bırakmak lazım. Zorlamak bazen çözüm değildir. Eğer adaletsizlik karşısında tarafsız kalıyorsanız, zalimin tarafını seçmişsiniz demektir. İyi insanlar değişmezler. Sadece gerçeklerin farkına varırlar. Sana yanlış öğretmişler çocuk. Zaman ilaç değildir. Zaman soğuktur. Soğuktur. Çayı bardakta, insanı yürekte soğutur. Ne kadar okursan oku, bilgine yakışır şekilde davranmıyorsan cahilsin demektir. İnsanın en büyük hatası doğru zamanı yanlış kişilerle doldurmasıdır. İnsanlar seviyelerinin seninle konuşmaya yeteceğini anladıkları için arkandan konuşmaya başlarlar, keyfini çıkar. Unutma, düşman kör nişancıdır ama dost nereden vuracağını iyi bilir. Yaşam fırtına geçmesini beklemek değildir. Yaşam yağmurda dans etmeyi öğrenmektir. Yumuşak konuş ki kalplerin kapıları açılsın. Sıcak kalpli ol ki vicdanlar seni düşüncelerine buyur etsin. İhlaslı davran ki tesirin sürekli olsun. Mevlana Hazretleri. Bir gün bazı insanlar için sadece bir anı olacaksınız. Elinizden gelenin en iyisini samimiyetle yapın ki güzel hatırlanın. Siyah da beyazın zıttıdır ama yanına en çok o yakışır. Hayat bir fincan çay gibidir. Ne zaman şeker atsan karışır zorla. Bazen demliğe acı dersin, açığa ise ne kadar şeker katsan da tadı yok dersin. Ama ne dersen de onu yudum yudum zorla içersin. Her şeyin en iyisine sahip olan değil, sahip olduklarının tadını çıkaran mutludur. Benim sevdam ulu çam gibidir. Ne güzde yaprak döker, ne de kışta boyun büker. İyi niyetli insanlar
Yalana çabuk kanarlar ama boşa giden iyi niyeti asla unutmazlar. Hiç uğruna ölebilecek kadar çok seviyorken sevdiğinin gözünde bir hiç olduğunu anlamak sanırım en büyük ızdırap bu. Kimseyi başkalarının anlattığı hikayelere göre yargılama. Hiçbir rengi hafife alma. Yeşil gelir bir bulutla ıslanır zaman, bahar kokar toprak ve tohumda bir doğum sancısıdır yaşamak. Kendinin ne olduğunu bilen insan, bazı kendini bilmezlerin onun hakkında söylediklerinden etkilenmez. İnsanın ruhu kandil, bilim onun aydınlığı ve tanrısal bilgelik de kandilin yağı gibidir. Bu yanar ve ışık saçarsa o zaman sana diri denilir. Doktora ihtiyaç olmaması için ne yapmak gerekir? Az yemek, az uyumak, az konuşmak ve herkesle düşüp kalkmamak. Sevdiğiniz bir iş seçin. Böylece hayatınız boyunca bir gün bile çalışmak zorunda kalmazsınız. Güneşi istiyorsan gölgeden çık. Yalan söyleyenler doğru söyleyenlere inanmazlar. Kelimelerin kuvvetini bilmeyen insanlarla esaslı bir konuyu konuşmak mümkün değildir. Her gününüzü hayatınızın son günüymüş gibi yaşayın. Bir gün haklı çıkacaksınız. Korkak şu soruyu sorar, güvenli mi? Menfaat şu soruyu sorar, faydalı mı? Kibir şu soruyu sorar, popüler mi? Ama vicdan şu soruyu sorar, adaletli mi? İlk özür dileyen en cesurdur. İlk affeden en güçlü, ilk unutan en mutlu. Zaman dediğin nedir ki? Saat, dakika, saniye. Hayat nedir peki? İyilik, kötülük, sonu ise ölüm. Bir insanın kendine yabancılaşmasından daha büyük bir uzaklık yoktur. İnsanın ömrünün yarısını tartışmayla geçirecek kadar zamanı yoktur. Geçmişi unutup geleceğe bakmalısınız. Az şeye sahip olanın köleliği de az olur. Yaşasın asil yoksulluğu. Eğer onur kazançlı olsaydı, herkes onurlu olabilirdi. Cesaret de aşk gibi ümitle beslenir. Sessiz kalmak, kırıldığını göstermenin en iyi yoludur. Senin için mücadele etmeyen bir insan, muhtemelen gitmeni bekliyordur. Aynı hatayı iki kez yapamazsınız. İkinci kez yaptığınız hata değil, tercihtir. İnsanlar kolay ulaştıkları şeyin kıymetini bilmez. Çözemediğim düğümü kesmeyi öğrendiğimden beri keyfim yerinde. Zaman bütün hayallerimize ağzının payını verdi. Çok fazla anlam yüklemeyin dünyaya. Yarısı şükür, yarısı sabır, yarısı teselli, yarısı kahır. Kimseyi de bilmeden yargılamayın. Herkesin derdi kendine ağır. Anlatmak ve anlaşılmak için de fazla yormayın kendinizi. İnsanların yarısı samimiyetsiz, diğer yarısı da size sağır. Ve unutmayın asla, ne kadar zorlarsanız zorlayın, sonuçta her şey ama her şey olacağına varır.
İnsanlar diyorum, sever gibi, önemser gibi, ilgilenir gibi, umursar gibi, arkanızda gibi, var gibi, hep gibi ama aslında hiç gibi. Şaire sormuşlar, giden midir terk eden yoksa kalan mı? Şair der ki, kalan gidenin gitmesine ses çıkarmıyorsa çoktan terk etmiştir. Vazgeçmek her zaman zayıflık demek değil, bazen bırakacak kadar güçlü olmaktır. Ne güzel bir dua, niyetin kaderin olsun. Herkesin geride bıraktığı acıları o kadar çok ki, cam kırıkları üzerine yeni bir kale inşa edilmiyor. Ya susmak ya da suskunluktan daha kıymetli bir söz söylemek gerekir. Herkesin işine yaradığın kadar iyisindir bu hayatta. Yaptıklarıyla küçülenler, laflarıyla büyüdüklerini sanmasın. Farklı olmak için değil, mutlu olmak için yaşa. Geçmez dediğin ne varsa hepsi geçer. Dert dediğin misafirdir azizim. Onu da iyi ağırlamak gerekir. Özgürlük için gökyüzünü satın almanıza gerek yok. Ruhunuzu satmayın yeter. Doğruluk sonsuzluğun güneşidir. Nasıl olsa doğar. Mükemmel bir hayatım yok belki ama gülen bir yüzüm var ve her gün şükreden bir kalbim. Hayat küçük şeylerden oluşur. Eğer sen seversen büyük olurlar. Hayat mutlu anlarımızın bedelini mutlaka ödetiyor. Bir bakıyorsun, hayatta yapmam dediğin şeyin başrolündesin. Kendin ol, çünkü hayat başkası olmak için çok kısa. Güvenilmek sevilmekten iyidir. Kendinize gülebildiğiniz ilk gün büyümeye başlarsınız. Bir insan hayranlık duyup sevebildiği sürece sonsuza kadar genç demektir. Mutluluk elin erişebileceği çiçeklerden bir demet yapma sanatıdır. Bir şeylere devam etmektir hayat. Ara sıra da olsa başarmaktır. Ama asıl hayat unutmamaktır. Çünkü sahip olduğun her şey hatırladığın sürece senindir. Hayattaki en güzel şey, tüm kusurlarınızı bilmesine rağmen sizin hala muhteşem olduğunuzu düşünen birisinin olmasıdır. Hayatta her zaman bir son tren olduğunu düşündüm. Fakat yıllar içerisinde bu son trenin hiç gelmediğini öğrendim. Arkadaşlıkların, dostlukların en başında saygı yüreklere kök salmalıdır. Kökü güçlü olan yüreklerde sevgi yeşermeye başlamalıdır. Bildiğim en iyi şey zamanla öğreneceğimdir. Hayat
Duygulananlar için bir trajedi, düşünenler için bir komedidir. Rüyaları gerçekleştirmenin en iyi yolu uyanmaktır. Aşktan korkmak, yaşamdan korkmak demektir. Ve yaşamdan korkanlar şimdiden 3 kez ölmüşlerdir. Boş zaman yoktur, boşa geçen zaman vardır. Ve mutluluk bir kibrit çöpü, artık ne kadar yanarsa. Ev ne kadar ufak olursa olsun, içinde saygı, sevgi, birlik ve beraberlik varsa, işte o ev mutluluğun tek adresidir. Mutluluk elinizdeyken hep ufak görünür ama bir kere bırakın ve birdenbire ne kadar büyük ve değerli olduğunu öğrenirsiniz. Mutluyum çünkü düştüğümde de kalktığımda da şükretmesini bildim. Elhamdülillah. Bir güzellik yap kendine. Sadece sahip olduklarını düşün, mutlu ol onlarla. Ne güzeldir bilmediğin birinin derdine üzülebilmek ve çare aramak. Alçak gönüllü, gösterişsiz, iddiasız bir mutluluk, mutluluğun en iyi biçimidir. Mutluluğu tatmanın tek yolu onu paylaşmaktır. Mutlu olmanın 2 yolu vardır. Ya isteklerimizi azaltmak ya da imkanlarımızı çoğaltmak. İnsanlar mutluluklarını şartlara bağlarlar. Mutluluk hiçbir şart öne sürülmezse sahip olunabilir. Sana ait olanı iyice saklarsan, başkalarına ait şeylere el uzatmazsan, kimse senin mutluluğunu bozamaz. Mutluluk uykuya benzer. Eğer kendiliğinden gelmezse zorla getirilmesi imkansızdır. Mutluluk karşımıza çıkmasını beklemekle değil, karşısına çıkmayı bilmekle elde edilir. Bir insanın mutluluğu odasının duvarları arasındadır. Mutluluk bizde olmadığı halde başkalarına verebileceğimiz tek şeydir. İnsanın beklemekte olduğu mutluluk, tatmakta olduğu mutluluktan daha güzeldir. Para ile satın alınan mutluluk fazla para karşısında yenilir. Mutluluk varacağımız bir istasyon değil, bir yolculuk biçimidir. İnsanlar çoğu kez burnunun üzerindeki gözlüğü arayan dalgınlar gibi mutluluklarını arayıp dururlar. Mutluluğumu isteklerimi gidermekte değil, onları kısıtlamakta buldum. Saadeti insan arayamaz, mutluluk kendiliğinden gelir. Küçük şeylerden mutlu olabilen insanların o küçük şeyleri bulamaması gerçek haksızlık. İçinde iyi hissettiğin bir yaşamın olması için
Sana kendini iyi hissettiren düşüncelere odaklan. Sana kendini iyi hissettiren insanları seç. Bulunduğunuz yerden memnun değilseniz sızlanmayı bırakın ve harekete geçin. Ağaç değilsiniz. Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir. Basit insanlarla uğraşma, unutma, kartal sinek avlamaz. Kendini iyi hissetmek istiyorsan az ye, az konuş, çok oku ve önemsiz şeyleri düşünme. İyi hissetmek istiyorsanız sevdiklerinizi mutlu edin, dua edin, gülümseyin, affedin, spor yapın. Engeller beni ezemez. Kendisini yıldıza şartlamış bir adam fikrini değiştiremez. Sadece büyük acılar çeken mutluluğun kıymetini bilir. Mutluluk sözünü yutanla değil, ne olursa olsun sözünü tutanla yaşanır. Mutlu insanlar her şeyin en iyisine sahip olanlar değil, sahip olduklarını kaybetmeyecek kadar çok sevenlerdir. Hayat her şeye rağmen yaşamaya değer. Boş verdiğin kadar huzurlu, takmadığın kadar mutlusun. Mutlu olmanız için size bir ipucu vereyim mi? Değerinizi bilmeyen insanları unutun. Mutluluk başkalarının sizi sevmesiyle alakalı değildir. Sizin kendinizi sevmenizle ilgilidir. Ben Ömer Hançeri. Güzel niyetler, güzel dileklerle olur. Rabbim inşallah böyle sizi her daim mutlu, sevinçli, neşeli, huzurlu insanlar olarak kılsın. Güzel niyetler, güzel amellerle olur diyorum hep. Güzel düşünelim, yüreğimizdeki sevgileri paylaşalım. Böyle çoğalalım, çoğaltalım. Niye? Çünkü etrafımızda o kadar çok kötü insan var ki ve iyilere o kadar çok ihtiyacımız var ki yapmamız gereken tek şey yüreğimizdeki sevgiyi doğru zamanda doğru insanlarla paylaşmak. Hepsi bu kadar. Sevgiler, saygılar, hürmetler ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğeni, yorum ve paylaşımlarla desteklemeyi. Her dostumuz bir dostunu kanalımıza davet ederse bundan onur duyarım, şeref duyarım. İyi ki varsınız, iyi ki benim candan, yürekten güzel dostlarımsınız.